Burası Belgrad'ın en iyi pizzacısıymış. Ben beğendim. Benim beğenmemin sebebinde aldığım tadı olmaması. Belgrad'ı hiç bu şekilde görmediniz. Bak para buldum. Hadi. Arkadaşlar burada yerlere para atıyorlar. Yürüyeceğiz. Zaten buraya yürümeye geldik. Nikola Tesla Müzesi'ne geldik. O yüzden şerefe. Selam arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sırbistan, Belgrad'dayız. Yağmurlu bir gündeyiz. Her zamanki gibi. Her izin gününde olduğumuz gibi bugün de yağmurlu bir güne denk geldik. Artık bu bizim hayatın kara baktı mı diyelim, bir de şakası mı diyelim. Talihi mi diyelim. Siz karar verin buna. Ama çok aşırı soğuk değil. Sadece yağmurlu. Keşke böyle olmasa. Evet, en azından rahat rahat gidebilirdik, üstümüz ıslanacak diye bir endişe yapmadık. Çünkü hiçbir yeri bilmediğimiz için biraz korkuyoruz o konuda. Nereye sığınacağız, ne yapacağız diye. Şimdilik durdu bakalım. Neyse biz şunları bırakalım bir kenarda, bir esas konuya gireyim. Türkiye'den yani buraya biz nasıl gelebildik? Hayatımızda ilk defa yurt dışına çıktık. Gerçekten o yüzden biraz heyecanlıydık, biraz da paniktik. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu konuda size biraz ufacık bir bilgi vermek istiyoruz. Oha, manzaraya bak. Dur, manzarayı size gösteriyorum. Şu anda Kale Meydanı'ndayız. Ne demiştik? Buraya nasıl geldik? Saat 3.30'da kalktık. Saat 3.30'da kalktık. Gökçe kalktı, ben kalkmadım bu arada. Hazırlandık, çıktık. Havaalanına gittik. Uçağımız 7.45'teydi. Burada da saat 9'da olduk galiba, o civarlardaydı. Evet. Burası bir saat daha geri İstanbul'a göre. Sonra 2'de Airbnb'miz 2'de olduğu için bu arada çok güzel bir ev tuttuk, manzaralı. Evet, şimdi size Airbnb'den tuttuğumuz evi göstereceğim. Zaten ufak bir ev, hızlı bir tur olacak. Evimizin şurada ufak bir krokisi var. Girişten girince hemen sağ tarafında lavabomuz var. Lavabomuz ufak ve tertemiz. Otel tuvaletlerinden daha temiz bir yer. Hem duşu da çok güzel. Evet, sağ tarafta bir ayna var. Şurayı ayna sanmayıp aynaya doğru yürüdük. Gökçe ile ben ikimiz aynı şeyi yaşadık. Hakk'a yürüdük. Şurada ufak bir yatak odası var. İçeri gireyim. Böyle. Burası da oturma odası. Aşkım, sen nasıl buldun? Çok güzel bence. Şirin ve temiz bir kere, en önemlisi oydu. Çok temiz bir ev. Zaten biz temizlik yapıldığı için giremedik erken. Evet, arka kısımda oturduk biraz bahçede. Şimdi evimizin bahçesinde oturuyoruz. Bahçesi de güzeldi. 5 katlı bir apartman. Burada ufak minik bir Amerikan mutfağı var. Yani minik dediğim aklıma gerçekten bayağı aslında büyük bir yer. Yani gayet temiz bir, şirin bir evimiz. Ve manzaramız var. Ev turumuz bittiyse artık dışarı çıkabiliriz. Zaten biraz yorulduk, o yüzden 1-2 saat dinlendik. Kendimize geldik. 1-2 saat mi? 3 saatcik. 3 saatcik dinlendik. Bayağı uyumuşuz yani. Biraz dolandık böyle işte valizlerle falan, zordu, yorucuydu bizim için. O yüzden ev açılır açılmaz gittik, biraz uyuduk. Saat 5'e kadar falan uyuduk yani. İlk defa uçağa binecek olanlar ya da yurttan çıkacak olanlar, İstanbul Havalimanı için konuşuyorum. En az 2 saat erken gelmeye lazım. Çünkü çok büyük bir yer. Yani anca yetişebiliyorsunuz. Bir de programmanız lazım yurt dışına çıkmak için. Aynen, onu unutmayın, yurt dışının harç pulu alınıyor. Bir de Sırbistan'a indikten sonra yani pasaport kontrolünde neler yaşayacağınızı anlatırım. Hiçbir şey yaşamıyorsunuz. Yani gereksiz gerilmişiz biz şeyden dolayı, o da bu Türkler Avrupa'ya kaçmak için Belgrad'ı kullanıyor falan diye kısıtlamalar getirildi diye duymuştum. TikTok'ta izlemiştim onu da zaten. Niye inandıysam. Ondan sonra korktuk, bayağı gerildim ben yani. Ben zaten panik atak. O şeyde oymuş ama galiba. Nişte sadece. Sırbistan Nişte biraz daha sıkımış arkadaşlar o konuda böyle. Oradan daha kolay kaçıyorlarmış. Orada sıkı bir kontrol varmış. Yani aslında panik olmamızın sebebi derdimizi anlatamayacak olmamız. Mesela soru soracak, cevap veremeyeceğiz. Yani dil bilmediğimiz için panik oluyoruz aslında. Tek sebebi o. Ama Allah'tan ki hiçbir şey sormadı. Direkt bastı geçti. Evet. Çok mutluyum. Ama buraya gelmeden bir video izlemiştim. Kârlı bir abi var demişlerdi pasaportu kontrolde. Onun sırasına gittik. Bankoya Bankalar vardı, kontrol yerleri.
Orada Kel abinin sırasına yedik ve hızlı şekilde geçtik. Öbürleri biraz daha yavaşı. Kel abi sağ olsun. Abi sana buradan selamlar. Siz de gelecek olursanız Kel abi bulun. 7 numaradaydı. Bir de internet var arkadaşlar. İnterneti nasıl kullanacaksınız? Havalimanına indiğiniz zaman ücretsiz şekilde havalimanının internetine bağlanabiliyorsunuz. O şekilde direkt yani gideceğiniz yerleri ya da konuşmak istediğiniz kişilerle orada rahat şekilde konuşup çıkabiliyorsunuz. Ve şehir merkezine nasıl geleceksiniz? En önemli konu bu. Havaalanından direkt otobüs kalkıyor. Kaç? 72 miydi? Evet 72. 72 numaralı otobüs kalkıyor. O otobüs için de normalde videolarda genelde işte otobüsler ücretsiz binebiliyorsunuz falan demişlerdi ama yine de bilet almakta fayda var dediler. Biz de o yüzden İstanbul'dayken daha biletimizi almıştık burada internet bulamayız diye. Direkt havaalanından indiğimiz gibi otobüs karşımızdaydı zaten. Çok şanslıydık o konuda. Bindik. Zaten şoför bilet soruyor. Şansımıza direkt sordu. Biz de gösterdik. Ama binemeyenler oldu mesela bilet olmadığı için. Bilette uygulamalar alınıyor zaten. O uygulamayı koyuyorum şimdi buraya. Belgrad Plus mu? Aynen Belgrad Plus gibi bir şey. Oradan biz günlük bilet aldık. Çok pahalı bir şey de değil yani. Bence bilet alın, kafanız rahat etsin. Yani normal internet bankacılarından direkt yükleme yapabiliyorsunuz. Kolay şekilde yaptık. Sadece tek sıkıntı şu var arkadaşlar. Yani orada yükleyin falan derseniz de şöyle bir durum yaşıyorsunuz. Telefon hattımız kapalı olduğu için mesela Türkiye numarasına SMS gönderme kodu gönderiyorlar burada, yani doğrulama kodu. Onu alamazsınız. O yüzden ülkeden çıkmadan önce yapabilirsiniz ya da En mantıklısı bence İstanbul'dan yapın. Zaten günlük yani tüm günü kapsadığı için en mantıklısı o. Çünkü otobüsün orada mesela Wi-Fi çekmiyordu. Havaalanının Wi-Fi'si de. Evet. Çok zorlandılar yani. Bence en iyisi İstanbul'dan alın öyle gidin. Ve buraya biz çok erken geldik. Şehrin merkezine saat 10.30 gibi falan geldik. İlk başta sim kartı aradık. Bu arada şeyde de var ama havalimanında sim kartı satıyor. Orada biraz daha pahalıdı. Daha pahalı. 1000 Sırbistan dinarıydı. Biz direkt şehir merkezinde almak istedik. A1 sim kartı aldık. 3 gün geçerli. 20 GB internet var arkadaşlar. Direkt tak çalıştır olarak kullanabiliyorsunuz. 500 Sırp dinarıydı. Aynen. O da günlük 50 TL geliyor. 3 günlük 150 TL. Ben hiçbir şey çok uygun bir fiyatı var. Direkt ondan alabilirsiniz bence. Vallahi güzel. Rahat şekilde. İnternet odadan biraz daha rahat takılabiliyorsunuz. Çünkü burada insanlarla konuşmak, iletişim kurmak çok zor. Sadece iletişim böyle işaret diliyle oluyor. Eğer dil bilmiyorsanız. Euro bozdurma muhabbeti var. Onu da havaalanında biz az bir miktar yanımızda olsun diye bozdurduk. Orada aldık. Sonra kalanını da şehir merkezine bozdururuz dedik. Çünkü havaalanında pahalı olabileceğini söyledi. Yani farkın çok fazla olacağını söylemişlerdi. Ama çok bir fark da yoktu. Yani 50 kuruş gibi bir fark vardı. Bence çok da gerek yokmuş. Yani hepsini havaalanında da bozdurabilirsiniz. Boşuna aramanıza gerek yok. Ama şöyle bir şey var. Sadece çok fazla para bozdurmuyor. Çünkü çok fazla para veriyorlar. Atıyorum 100 euro falan bozdurun. 200 euro maksimum bozdurun mesela. Zaten her yerde var. Change office çok fazla. Yani şey bittikçe bozdurabilirsiniz. Bir de pizza yedik. Buranın meşhur bir pizzası varmış. Adı neydi? Majestor Margarita mı? Böyle bir şeydi. Evet arkadaşlar, o meşhur pizzacıya geldik. Ben ismini söylemiyorum. Gökçe telaffuz edecek size onu. Ben sen Majestor Margarita. Umarım doğru söylemişim. Belgrad'daki ilk yemeğimiz. Evet, burası Belgrad'ın en iyi pizzacısıymış. Hatta Avrupa'da da ilk 50'ye mi 30'a mı ne giriyor galiba. Evet. Karadeniz kırpidesiyle hoş geldiniz. Yumuşacık. Peki bu hangisi acaba? Bu mozzarella İçinde seni. bir sürü bir şeyler vardı. Evet, ben söyleyemedim. Bilmiyorum, bu çok güzel geldi bana. Tam benlik bir şey. Nasıl biz pizza yiyormuşuz, yemiyormuşuz. Konuşamadım. Ama bu pizza değil bence. Değil mi? Bizim alışımız pizza değil. De. Evet ama bu çok güzel gözüküyor gerçekten. Kokusu da güzel. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik ama soğuduğu zaman bizim bildiğimiz bir şey dönüyor sabah kahvaltısında yaptığımız. O yüzden soğutmadan yiyin. Bazı yorumlar okudum Google'da. Burayı Türkler ünlü etmiş sanırım. Çünkü o kadar şeker ki Belgrad artık ucuz olduğu için bence. Hayır, o yüzden değil ya. Demek istediğim şu, yani normalde aslında çok iyi değil de hani Belgrad'da mesela öyle aşırı beğenilen bir pizza değil. Ama Türkler abartmış, influencerlar falan. Onlar biraz ünlü etmiş. O yüzden Türkler çok fazla geliyormuş buraya her geldiklerinde. Peki aşırı iyi olan hangisi Belgrad'da? Aşırı iyi olan. Evet, şimdi aşırı iyi dediğin Belgrad'a göre belki daha iyi bir var mı? Yani bildiğimiz. İşte Türklere duyurulan bu yani. Diğerini bilmiyorum. Ya da Türklere bilerek daha iyisini göstermiyorlar burada. Nasıl, sen o gayet memnun kaldın mı? Güzeldi bence ama
dediğim gibi orada da söyledim. Yani tabii Avrupa'nın en iyi pizzasını beğendim yani. Şuna bir hiç Avrupa'da pizza yemedim ama. Denemediğim için böyle çok İtalyan pizzası falan. Yani çok üst düzey gelmedi bana mesela, bilmiyorum. Yok ben de o Ama kadar yani. güzeldi, kötü de değildi. Kahvaltıda bile yenir öyle bir Evet, pizzaydı. bence kahvaltı çok güzel bence ya. Ama mesela bizim Karadeniz pidesi daha iyidir bence. Karadeniz pidesi fazla karın sadece. Aynen, o hamuru. Buradaki bunun hamuru daha çok neydi? Bazlama hamuruna benziyor. O çok hoşuma gitti benim gerçekten hamuru lezzeti ama soğukken yemeyin. Evet, soğuyunca çok kötü oluyor ya. Dışarıda yedik biz, havada biraz serin ya, soğuyunca sıcakken güzeldi. Galiba biz her şeyi konuştuk şu anda. Yani şimdilik bu kadar. Şimdi Gökçe güzel bir restoranda rezervasyon yaptı. Oraya gideceğiz. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Size artık ara ara detaylı şekilde daha iyi konuşacağız. Biz daha çok buraya gezi videosu olarak değil, buraya geldiğiniz zaman ne gibi sıkıntılar yaşarsınız onu anlatmak istiyoruz ve bizim eğlencemize siz de katılmanızı istedik. Her şeyimiz ortak olun. O zaman gelin diğer tarafa gidelim. Çok sakin ama. Sakin, böyle tatlı ya, bilmiyorum, sevimli geldi. Evet, burası iyi. Garsona göre en iyisi buymuş. Ne kadar çok sos kullanıyorlar. Peki domates salatamızı göstersene. Gösterelim onu ya. Beğendin mi gerçekten? Şeydekinden daha da yumuşak. Oha. Sevmeyeceğim. Berlin'dekinden. Belgrad'ın ilk akşamındayız. Belgrad geceleri. Gerçekten çok sakin, sessiz. Herkes dediği gibi Taksim'in anımsatmıyor değil. Ama tabii ki bir Taksim'de değil. Oranın daha böyle sakin, sessiz, huzurlu bir caddesi diyebiliriz. Çok güzel müzik. Günaydın arkadaşlar. Burada sabahın 7'si. Erken kalktık. Erken kalkmak zorunda kaldık. Çünkü 3 günlük iznimiz var. Burayı altının üstüne etmek istiyoruz. Altın üstüne getirmek. Altının üstüne getirmek istiyoruz. Gel Yaşar karşıya. Şimdi güzel bir kahvaltıcıya gideceğiz. Gökçe onu buldu internetten. Bu konularda Gökçe mükemmel. Her yeri araştırıyor. Bana da araştıracak bir yer düşmüyor. Bu yüzden halinden gayet memnunum. Şimdi gideceğimiz yerde özel bir yiyeceğimiz bir şey var mı? Yok. Yok. Sadece sağlıklı yemeklerin olduğu bir yer. Sağlıklı yemek mi? Biz niye sağlıklı yemeğe geldik gider? Yediğimiz güzel şeyler yedik zaten. Bak para buldum. Hadi. Arkadaşlar burada yerlere para atıyorlar. Para değerleri çok ufak düşük olduğu için. Şimdi Kaç para şimdi? bu 10 dinar. Yani 3 TL falan denk geliyoruz. 1 dinar 0,30 kuruş. Neyse at cebine. Evet attım. Para paradır. Yemeklerimiz geldi. Gökçe değişik bir şey söyledi. İsmini bilmiyorum ben. O anlatsın size. Yani tost, yumurtalı tost, avokadolu. Böyle bir şey işte. Gayet güzel gözüküyor ama. Çok güzel gözüküyor. Benimki de arkadaşlar şöyle göstereyim. Türk üçlü yumurta olarak geçiyor. Bu çılbır. Çılbır. Nasıl? Güzel, değişik. Mantılı yumurta gibi bir şey bu bence.
Güzel. Çünkü sarımsak şeyi falan var. Bunu yapmasını öğrenirsem yaparım ben. Şimdi Nikola Tesla Müzesi'ne gidiyoruz. Haritadan açtım. Şu anda 31 dakika gösteriyor. Yürüyeceğiz. Zaten buraya yürümeye geldik. Evet. Bakalım. En çok merak ettiğimiz yer orasıydı. Sokakları çok güzel bu arada gerçekten. Ama binalar aşırı eski ve çok fazla grafiti yapmışlar. Beni mi çekiyorsun? Evet. Şimdi arkadaşlar her yer grafiti böyle. Aa bak ne güzel yapmışlar. Bir kupur. Muhtemelen bir kupur direkt kendi markasını yaptırmış şuraya. Özel yaptırmış. Oo, harbi güzel lan. Sanki sanat sokaklarında yürüyordu gibi. Evet. Bunların yeri burası demek ki. Evet. Bence şehrin yarısından çoğunu gezdik biz. Sadece işte o girmemiz gereken yerlere girmedik yani. İşte katedraldir, müzedir falan onların içine girmedik. Ama genel olarak gezdik. Katedral'de kutsanmayacak mıyız? Neden olmasın? Çok ihtiyacım var kutsanmaya. Rehberimiz ne kadar kaldı? Şu anda 1,7 kilometre falan kaldı. Bir şey kalmamış. Burada da karşıdan karşıya geçerken böyle pıtı 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 ses geliyor. Evet gelir. Hangi tarafa gideceğiz? Ona göre. Şöyle. Buraya. Karşıya. Koş koş. Yer altına giriyoruz. İstanbul'daki yeraltı çarşısı gibi. Ha aynen. Eminönü'nde falan var ya. Aynen. Bak kulübeler. Ya şu kulübede benim bir tane fotoğrafımı çeksene yenge. Aa. Hayır, çekim. Burası ne ya? Kapıda güvenlik duruyor. Burada kısa bir fotoğraf molası yaptık arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı görüyorsun şu anda. Çok güzel bir yapı var. Yapının ne olduğunu bilmiyoruz. Binaların yapısı gerçekten harika. Hep tarihi, mimarisi çok güzel. Bak karşıdaki binaların üstünde bile penceresinin kenarında oturan abilerimiz var, ablalarımız var. Aa Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Karşıya bineceğim. Aa konsolosluk mu? Evet. Evet, Türk bayrağımız. Türk elçiliği. Merkez olması güzel bir şey. Tabii. Kolay bulunabilir. Az önce resim çektiğimiz güzel yapının hemen çaprazında koyuyor arkadaşlar. Daha ne gel kardeşim? Yürü yürü bitmiyor. Sıkılmadım bunda. 3 dakika falan kaldı. Vallahi hiç sıkılmadım ya. Yürürken böyle yürüdüğümü hiç hissetmiyorum. Yani sokaklar o kadar keyifli ki. Sakin böyle. Binalar hep böyle farklı bir şey görüyorsun. Bir de bakarken yürüdüğünü anlamıyorsun yani. Ama Sen sıkıldın mı? Yok ben de sıkılmadım. Genelde yürümeden sıkılan sen olduğun için. Burada sıkılmadım. Yani yorulmadım da hala. Zaten dün öyle bir uyumuşuz ki. Evet arkadaşlar, Nikola Tesla Müzesi'ne geldik. Şimdi geçiyoruz karşıya. Dökü şu anda anlaşmaya çalışıyor. Dil olmayınca. Belli saatlerde içeri girebiliyormuşuz. O saatleri de şu an size gösterdim. Az önce kapıda başka bir görevli vardı. Bir de saat 4-5 arasında gelebilirsin dedi. Buradaki yazılara bakınca saat 2'nin de boş olduğu yazıyor. Yani turistler için. Şimdi onu sormaya geçecek Gökçe. Gelebilirsiniz ama en az yarım saat erken gelin, çok kalabalık olacak diyor. Ha, okey. Biz yarım saat önceden gelelim, o zaman burada bekleyelim. Tamam. Dur şimdi şunu al. Şeye bakayım, Aziz Salak Katedrali nerede? Buraya yakınsa oraya gidelim. Tamam. Dili bilmemek gerçekten zor. Ama bir şekilde anlaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar böyle gide gele Gide gide bir söğüde dayandım. öğreneceğiz. Hadi gidelim 1 kilometre. Düz mü gidiyorsun? Yok, şuradan yukarı. Yukarı Bu mı? ne? Sütlü inekli. Diğer taraf kasap gibi Aa, bir burayı şey. ben hatırlıyorum, dur. Burası o ünlü dondurmacı olabilir mi? Biz dün buradan geçtik mi? Geçmedi, gene geç. O zaman ben burayı internette gördüm. Bir dakika bir bakayım bir. Tamam. Okey. Yeah.
Evet, 15 yıl dondurmacıya geldik. Ama burada müzik çaldığı için çok fazla konuşmuyor. Dışarıda konuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi dondurmacıdan çıktık. Orada konuşamadık çünkü müzik vardı. Gerçi çok ama anlatacak bir şey var mı dondurmada? Sadece külahı mıydı? Külahı çok güzeldi, korneti. Onun dışında dondurması da kötü değildi yani. Biraz tatlıydı sadece. Bana fazla tatlı geldi ama bitirdim hepsini. Evet ama o da şundan kaynaklı. Biz oradaki arkadaşa sen bir de öner dedik. Belki kendi yiyeceğimiz bir şey olsaydı bu kadar tatlı gelmeyebilirdi. Yo mesela bisküvili ben normalde İstanbul'da da Oreo'lu yiyorum. Güzel bence. Yani gene bunu yerdim. Sadece dondurmada şeker ayarı fazla bence. Evet. Çünkü ben de komple yiyemedim. Biz çok tatlı, şekerli şeyler tüketmediğimiz için normalde. Külahı güzeldi. Evet. Onu zaten fiyat bilgisini koydum ekrana. Oradan da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ve buranın en meşhur camisine geldik. Cami. Arkadaşlar ismini söyleyemiyorum ben. Katedral. Bir şey işte. Kilise. Aziz Nava. Aziz Nava Kilisesi'ne geldik. Aha. Vaptis saati geldi. Tam zamanında geldik. Baba, oğul ve kutsal ruh. Evet şu an bir şey söyleyeceğim, konuşmamamız gerekebilir belki. Gel, boş ver konuşmayalım. Evet, şimdi Aziz Sava Katedrali'nden çıktık. Şu an kapısındayız. Dışarıdan da istersen göster. Gerçekten içerisi çok büyüleyiciydi. Bayıldık. Çok yüksek bir yapı ve o yukarılara yaptıkları resimler falan şahaneydi yani. Ben de bir o kadar beğendim. Zaten birkaç tane fotoğraf çektik ve çekinmeye de çalıştık. Bayağı da kalabalıktı değil mi? Gelen giden çok fazla oluyor. Ya bir de ilk başta girdik hiç kimse yoktu. Peşimizden bayağı kişi girdi. Öğrenci çok fazla vardı. Aynen. Okul gezileri falan buraya getiriyorlar herhalde. Güzel yani. Çok güzeldi. Herkes kendi dinini çok güzel şekilde yaşıyorlar. Şimdi bundan sonraki durağımız neresi? Saate bakalım. Saat 12. Aslında bir saat sonra falan Nikola Tesla'ya gideceğiz. O yüzden biraz dolanalım böyle. Aynen. O zaman ilk başta Nikola Tesla'yı aradan çıkartalım. Aynen 2'de ona gidelim. Ama oraya 1.20'de falan orada olalım bence. Tamam, anlaştık. Evet, ilk taksimiz. Pin taksi. Uygulamadan işaret yapıyorsunuz ve olay hemen geliyor. İstediğiniz yere götürüyor. Uygulamanın işaretlediğiniz yere götürüyor. Ya da burada soruyor size. Yani Gökçe telefondan onu kontrol ediyor. Ben de bizi dolandırıyor mu diye kontrol ediyorum. Bindiğimiz zaman 280 dinardan açılmıştı taksimetre. Türk parasıyla ortalama 60 TL falan. Öyle mi? Dibinde bakacağım zaten. Tamam. Burada dibinde var mı acaba? Ben dibinde yok. Şimdi o meşhur köfteciye geldik. Cevap yiyeceğiz. Drama ismi buranın. Burayı da yine İstanbul'da bulmuştuk zaten. Bayağı da ünlü Google yorumlarına bakarsanız görürsünüz. Genelde yine Türkler böyle tercih ediyor. Burada köfte yiyeceğiz. Köftesini de İnegöl köfteye benzetiyorlar. Bakın biz benzetecek biz. Daha önce İnegöl köftesi yedin mi sen? İnegöl köfte yemişimdir herhalde. Ben hazır yedim ya galiba. Böyle gelip de Bursa'da yemedim onu da. Yok ben de öyle yemedim. Hazır yedik. Bursa'ya gitsem İskender yerim. Köfte mi Evet. Gerçi ikisinden arasında kıyaslama yapamayız. Biz sadece buranınkini yiyip tadına bakacağız. Ben normalde dışarının köftesini hiç sevmem mesela. Dışarıda köfte yemiyorum ama. Anne köftenin dişisiyiz. Aynen ben anne köftesi yerim. Bakalım nasıl. Merak ediyorum ama. Yine yanına kaymak söyledik. Kajmak. Burada Aynen. onu da ekstra söylemek gerekiyormuş ama asıl olayı oymuş yani. Onu kaymakla birlikte yemen gerekiyor. Bir de ekmek mi vardı? Bir de ekmek söyledik. Böyle vejetaryen şey var galiba, sosisi var mı? Sosis kendi sosisleriymiş. Bir de ondan denemek istedik. Yani Engin deneyecek. Evet, Bilmiyorum ben deneyeceğim. yer miyim. ben yerim ya arkadaşlar, biliyorsunuz ben her şeyi yiyorum. Suları çok tuhaf arkadaşlar. Bir tane su markası var Rosa diye. Yani bulursanız o sudan alın. En güzel su o. Evet, eklere kafanıza takılan bir şey olursa zaten yorum olarak yazın. Çünkü oradan en kısa süreli dönüş yapacağım. Ve hazır bu konuyu aşmışken eğer kanalımıza abone değilseniz, abone olup bize destek olsanız çok seviniriz. Artık fırsat buldukça bu şekilde Gökçe'yle beraber yurt dışı gezilerimiz de olacak ve aynı zamanda diğer aktivitelerimize de devam edeceğiz. Yani abone olup bize destek olun. Başka bir şey istemiyoruz. Neden? Salat.
Salata buymuş herhalde. Evet. Thank you. Çatal geldi. İyi, inşallah bu domuzla hiç. Ben işlerini aramayacağım aslında. Merak etmiyorum şu anda. Sadece yiyeceğim ben. Evet aşkım. Bir köfte sevmez olarak duygularını söyle. Yani ben zaten dediğim gibi sevmediğim için çok bir şey yok benim için. Yedim yani, doydum. Köfte severler bence gelebilir. Ben yani burada gezerken böyle karnımı açtı, sokakta bir şey yok ama direkt buraya gelip yemek yerim ben. Gökçe zaten İstanbul'da da çok fazla köfte tercih etmediği için. En iyi sosisi daha çok beğendin ama. Evet, ben sosisi çok sevdim ya. Kesinlikle o sosisi deneyin arkadaşlar. Bayağı lezzetli yani. Bu gayet lezzetli bir sosisi yemedim ben İstanbul'da. O zaman sosisi için Aynen. gelinir. Fiyatı da hemen üst tarafa koydum. Burası da ortalama 2000 dinar tuttu. Türk parasıyla da 600 TL falan ekliyor şu anki kura göre. Evet, şimdi Tesla müzesinden çıktık. Nikola Tesla. Güzeldi. Sadece dil bilmemek biraz sorun. Evet, yani güzel bir deneyimdi. Gökşen'in dediği gibi de gerçekten en büyük sorun bence. All of them at their bottom in order for them to glide fully and just bring them all the way up in the air. Do not point them at the transformers or ways. Ama Yine Allah'tan altyazı yaptılar videoya. Tesla'nın hayatı kısmında bir altyazı var. İlk başta onu gösterdiler. Ama daha sonra anlattıkları hiçbir şeyden anlamadık. Ama altyazı detaylı incelerseniz ufak tefek denemeler yapılıyor sonrasında. Onları az çok anlamış olduk gibi sanki. The most important thing is that we don't want to cross this fence at any. Sen anladın mı başka bir şey? Ya bana bir tek elektrik verdiler, onu anladım. Ama ilk başta da bir şey oldu ya, korkmadın değil. Bayağı acıttı yani beni şahsen. Ben de korktum arkadaşlar. Değişikti. Tabii buraya gelmişken de bence gitmeden olmaz. Sonuç olarak buranın en ünlü insanı ve bilim adamı. Tabii. Yok, güzeldi ya, sadece işte anlamamak. Bir de ayakta durduk biz. Oturamadık şey izlerken de slide gösterisini. O yüzden biraz ayaklarımız ağrıdı yani o. Kişi başı 800 dinar. Fiyatı da bence normal yani. Şey oluyor, 200 liraya mı denk geliyordu Türk lirası olarak? Öyle bir şey Evet, değil mi? oradan o fiyatlara geliyor. Hemen hemen. Yani normal. Normal. Şimdi de nereye gidiyoruz? Şimdi de orada Türk birileriyle karşılaştık. Onlar bir yer önerdi. Oraya gideceğiz. İllüzyon Müzesi. Bir de oraya bakacağız. Evet. O zaman orada görüşürüz arkadaşlar. Bugün konumuz. Gerçek sevgilim kim benim? Gerçek sevgilim kim benim burada? Samo pozitivno i negativnu vrednost veličine. Ordum, size sesleniyorum. Gökçe'nin kölesi olacaksınız. Ne derse ikiletmeden Orada. Zaten ordunda ben de varım bir sürü. yine Gökçe'lerin kölesi olacak. Evet arkadaşlar, İllüzyon Müzesi'ne çıktık. Hatta oranın size dış görünümü de göstereyim hazır buradayken. Sonra deneyimimiz hakkında ufak tefek konuşalım. Hemen şurası. Fiyatlar neydi aşkım? Sen ödedin. 900, yani kişi başı 900 Türk dinarı. Türk parasına çevirmedim henüz. Yani ikimiz 1800 verdik. 2 katlı bir yer. Yani ortalama 45 dakika falan sürüyor gezmesi. Bayağı, Güzeldi bence, farklıydı yani. biz bayağı keyif aldık. Yani eğlenceliydi, farklı şeyler var. Zaten bunları da görüyorsunuz şu anda. Bazı şeyleri anlayamadık, okuduk, çevirdik ama çok anlayamadık. Bazılarında üçüncü bir kişi gerekiyordu fotoğraf çekilmesi için, onları yapamadık. Ama yine de güzeldi yani, keyifliydi. Evet, eğlenceli bir anı oldu bizim için. Bence denenebilir. Kesinlikle bence gelin yani, yapın böyle şeyler, aktivite sonuç olarak. Ne yapacaksın ki daha? Tabii biz buraya gelmeden önce bir de şöyle bir durum oldu. Burada çok fazla sıra vardı. Biz burada erken geldik. O sırada biz gezdik biraz da. Sırbistan'ın tarihi müzesine gittik, tarihiyle ilgili. Ha, aynen. Sırbistan Tarihi Müzesi'ydi değil mi? Evet. Orayı gezdik. Yani orası da bilmiyorum, ben çok keyif almadım yani. Yani her şey yabancı dil olunca
Yani şey falan var işte, taçlarını koymuşlar, kıyafetlerini koymuşlar. Sırbistan tarihi yazıyor. Sırpça, İngilizceyi bile çok az koymuşlar yani. Genellikle Sırpça. Evet yani Sırpça şey işte bu Sırpların nasıl ayaklanmasını gösteriyorlar işte. Bağımsızlığını nasıl ilan etmiş falan. Onların tarihindeki tarihi adamları bir insanlara gösteriyorlar. Çok gerekir mi? Bilmiyorum. Bence gerekmez O ama da paralıydı bu arada. evet o da 400 dinardı. Kişi başı 400 dinar. Ama yine de böyle tarihi şeyleri seviyorsanız, tarihle ilgili şeyler olursa tabii ki gidin deriz. Biz de böyle gezdik ama mesela Engin bir baktım orada sadece şey yapıyor. Orada bir tane Türk bir şey görmüş, Türk iş. Gidiyor onu çevirmiş, onu okuyor. Bir saat onun başında onu okudu sadece. Abi bakayım ya şimdi biz buraya gelirken bir ön yargıya geldik gibi oldu. Çünkü Sırplar Türkiye'yi sevmiyor dediler. Bakayım orada öyle bir kötü bir yazı var mı diye merak ettim de okudum. Türklerle ilgili bir savaştan bahsediyordu. Kazananı falan yok yani. Öyle yazmışlar ama bilmiyorum. Bana çok doğru gelmedi. Oradan da çıktıktan sonra da işte geldik buraya ama ilk başta pub'a geldik. Gökçe tuttuğu patates kızartması yiyeceğim diye. Arkadaş patates kızartması yok ya buradaki publarda. Yani cips var. Ondan sonra işte sosis falan böyle değişik şeyler ama patates kızartması yok. Yani biranın yanında patates kızartması yemiyorlar sanırım. Öyle bir kültürleri yok anladığım kadarıyla. Ama patates kızartması canım çok çekmişti. Tamam sana patates kızartması alacağım. Başka bir yerden alacağım artık. Peki. Buradan da nereye gidiyoruz? Artık akşamki restoranın Şimdi Mezestoran diye bir yer. Onu da Michelin yıldızı olarak görmüştük internette. Orayı da bayağı övdüler. Şimdi oraya gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Orası da Akdeniz mutfağıymış. Bugün ama epeyce yorulduk ya. Yürü yürü bitmedi gün. Yorulduk valla. Bugün de herhalde bir 25.000 adım falan attık. Attık. Yediklerimi de etmeye dağıldı. Bu tarafa gideceğiz aşkım. Nereye Tamam. gidiyorsun? Arkadaşlar o zaman diğer tarafta görüşmek üzere. Aşkım ilk sen baktın ha. Senin çok güzel gözüküyor, senin çok güzel gözüküyor. Niye? Seninki patlıcanlı bir şey işte. Ben severim. İlkay beğendi seninki. Ama evet seninki daha güzel. Ve mekandan çıktık. Mekanın adı neydi? Mezestoran. Ne oldu Mezestoran? Tam Mezestoran artık konuşabilirsin sana bıraktım buranın yorumunu. Güzeldi yemekler. Akdeniz mutfağı dediğim gibi. Ben Hünkar beğendi yedim. Sanki hiç yememişim gibi. Hiç riske atmıyorum yani. Güzel olacağından emin olduğum şeyleri yiyorum. Engin de şey yedi. Avokadolu, balzamik soslu, basmati pilavlı tavuk. Ama beğenmedim. Ben hiç beğenmedim yani. Burada yedim en lezzetli yemeklerden biriydi. O da benim damak tadıma uymadı arkadaşlar. Yanında meze söyledik işte. Meze olarak bir tane lahmacun vardı. Pizza gibi böyle yani bildiğin pizza aslında üstüne kıyma koymuşlar lahmacun diyorlar. Bence çok güzeldi ama lezzeti. Etin tadını çok güzel aldık. Çıtır nohut topları vardı. O da güzeldi. Yani genel olarak ben güzeldi. Ben beğendim ama Engin beğenmedi. Evet burası bana uymadı tat olarak. Sinekler ve renkler tartışılmaz tabii ki. Atmosfer olarak güzel bir atmosfere sahip, güzel bir mekan. Ama sadece çok fazla uğultu var. Gürültü çok fazlaydı yani. Onun dışında güzeldi. Böyle işte akşam yemeği yerlerimiz zaten bitti, mekanlarımız. Yarın artık bakalım. Kısmet. Evet, şimdi evimize gidiyoruz. 3. gün kahvaltısından merhaba. Selam arkadaşlar. Kruvasan yiyoruz. Boşnak böreği, kruvasan. İşte ıspanaklı börek. Ben boşnak böreğini hiç beğenmedim bu arada. İstanbul'da kat kat iyisi var. Şöyle bir parçayı sen ye. Ben beğendim. Benim beğenmemin sebebinde ağzımın tadı olmaması. Güzel yani benim için. Gökçe biraz tuzlu geldi. Tamam, İstanbul'da yediğimiz bu mu? İstanbul'daki. İstanbul'daki daha iyi. Fazla tuzluydu bilmiyorum. Evet. Bir kruvasan ya. Ama hiç şey daha kokluk bekliyordum. Şimdi buradan da şeye gidiyoruz. Kale Meydan'a. Değil mi? Kale Meydan'da. Aynen. İlk gün orayı fazla gezememiştik. Bir oraya bakacağız. Öğleden sonra da nehrin karşı tarafına geçeceğiz. Zemin bölgesine. Orası daha böyle Belgrad'ın tarihi bölgesi. Daha eski yapılar falan varmış.
Orayı da görmeden gitmeyelim dedik. Bugün otobüsle oraya gideceğiz. Burada dümdüz yürüyünce Kale Meydan'a çıkacağız. Kale Meydan'a giderken yol üstünde çok güzel bir kilise bulduk. Kapıda Katedral Kilisesi yazıyor, İngilizce çevirdi ama çok emin olamadık. Sanırım başka bir isim vardır. Ama çok güzeldi. Şimdi çıktık içeriden. Büyülendik yani. Papazya yok böyle. Hemen papazı da orada. Kalede yürümeye devam ediyoruz. Merdivenden çıktık. Ama şeye geldik. Gözlem Kulesi'ne geldik. Gözlem Kulesi soğukmuş. O zaman gönderelim. Bunlar bizden. Açın kapıyı. Öyle mi oluyor? Evet. Köprüyü kaldır. Çok güzel gözüküyor. Şimdi Kale Meydan'dayız. Hatta Kale Meydan'ın içinde bir askeri müze var. Oranın bahçesindeyiz arkadaşlar. Az önce müzeden çıktık. Ben bayağı etkilendim aslında. Çok güzel. Yani tarihi kokusunu en başından beri alabiliyorsun yani. En başta böyle taştan, oktan, yaydan başlıyorsun. En sona doğru böyle şu an günümüzün teknolojisi silahları kadar görebiliyorsunuz. Güzel bir müze turu var. Girişi de 350 dinardı. Yani bir şey değil, bence buraya gelmişken girilmesi gereken yerlerden biri. Şimdi oranın başında sizlere gösteriyoruz burayı. Burada da tanklar var, toplar var, yani uçak savarlar var gibi birçok aracı, uçağı, aleti var. Bunları da görebilirsiniz. Ve burası bence oldukça büyük bir kale. Yani buraya yarım gün ancak yeter. Yani yarım saatte, bir saatte bitireceğiniz bir alan değil. Yürüme alanı bayağı var. O yüzden buraya gelmeden önce ona göre bir hesap kitap yapın kendinize. Ondan sonra gelin. Bu arada müze içinde Türk Osmanlı tarihiyle ilgili şeyler de var. Onları da görebilirsiniz. Az önce nereden geçtik? Nasıl? İdam. Ha, idam sehpası gibi bir şey var burada. Da şeyi anlayamadım. Böyle altlı üstlü sıkıştırıyor da üstüne oturmuyor mu insanlar? Alttan, üstte ağırlık veriyorlardı muhtemelen. Alttan sıkıştırıyor, üstten sıkıştırıyor. Burası bence işkence yeri, böyle Mahzen. mahzen, zindan. Buranın da giriş ücreti 400 dinardı. Evet, kişi başı 400. Biz girmek istemedik buraya çünkü ne bileyim, ilgimi çekmedi. Evet, hem ilgimizi çekmiş hem de gideceğimiz gereken yerler var. Biz buraya yarım gün ayırdık arkadaşlar. Siz tam gün ayıracaksınız, gidin. Evet, aslında buraya normalde tam gün ayrılabilir söylemişlerdi. Ama o kadar günümüz yok. Daha biz nehrin karşı tarafına geçeceğiz bugün. O yüzden iyi değerlendirmemiz gerekiyor vakti. Kale Meydan içinde bir de Dinozor Parkı var, Ankara'daki gibi. Kim Veli Gökçek mi yapmış? Veli Gökçek var. Ya çocuklu aileler için zaten yani burası bence bize çok uygun değil. Size de göstereyim şöyle uzaktan. Biz kapıdan baktık, 350 dinar yazıyordu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet, kişi başı 350 dinar. Ama güzel, çocuklar için eğlenceli bir yer. Ufak çocuğunuz varsa buraya girebilirsiniz. Çocuğumuz olsaydı girerdim. Onun sayesinde sen de faydalanırdın Evet. Engin. Çocuğumuz olsaydı girerdik, ben de oynardım onunla beraber. Posta binası mı? Harry Potter binası gibi bir şey. Güzel değil mi Engin?
Şimdi otobüse bindik. Biletlerimizi aldık. Biz şu anda Zemun sokaklarındayız. Çok da sayılmaz. Yani, Oraya doğru gidiyoruz. yani bilmediğimiz bir yerlerde şu anda yürüyoruz. Yeni Belgrad tarafına geçtik. Şimdi Zemun'a doğru gidiyoruz. Bu bayağı kötü gözüküyor ya. Ama yine hava çok kötü. Bir dakika iyi olmaya gelmiyor ama. Üf! Türkiye. Türkiye. Yeah, Turkey. Buyurun. You? Hoş geldin. Hoş bulduk. İşte orada Sırplı bir kadınla konuştuk. Birazcık muhabbet ettik. Etmeye çalıştık. Bizim dizilerimizi çok izliyormuş. Bize hoş geldiniz dedi Türkçe. Şaşırdım ben. Bir kere yazın diyor geldim İstanbul'a. Orada öğrenmiş hoş geldiniz kadın. Bak biz burada ne öğrendik Sırpça? Hiçbir şey. Burası Katolik kilisesiymiş bu arada arkadaşlar. Şirin bir kiliseydi. Şöyle uzaktan tekrar göstereyim. Türklere karşı ön yargı vesaire diyorlar. Yok abi. Gayet ne kadar da güler yüzlü. Sevindi biz Türk'üz diye. Aynen. Resmi adamların yani ibadet yerinde bile bu soruyu sordular. Yani orada aslında kötü karşılarlar normalde. Gayet güler yüzlülerdi. Yani ön yargınızı kırıp gelin. Ve her şeyde inanmayın. Benim annem bile mesela giderken öyle şey var. Sırplılara dikkat et. Valla biz şu anda dümdüz yürüyoruz. Karşımızda bir tane minaret gibi bir şey gördük. Evet, sokaklarda böyle işte arkadaşlar dedim onu. Tatlı sokakları böyle bir şey tarzı. Yazlık yerler olur ya Alaçatı falan. Aynen onu bayağı anımsatıyor. Arkadaşlar Belgrad'ı hiç bu şekilde görmediniz. Şu anda Zemun'un ıssız sokaklarına girdiği gibi etrafa dolanıyoruz. Yani şöyle merdivenlerden geçiyoruz. Şu an nereye gidiyoruz bilmiyorum ama bence güzel bir yere çıkacağız. Bence bakın şu yukarıda bir şey var. Güzel bir manzaraya ulaşacağız gibime geliyor. Hadi inşallah. Ya da birinin evine gidiyoruz şu anda. Evine gidersek selamünaleyküm deriz. Gideriz. İnşallah evine gitmiyoruzdur. Resmen sokak mı yani burası böyle küçücük? Minicik bir sokak bence. Bak Gel biraz daha çıkalım. çık bakayım. Peki yoruldun mu? Yoruldum. Ama gitmek istiyorum oraya şu an. Ben de gitmek istiyorum. Çünkü böyle sanki manzarayı, evet manzarayı göreceğiz Engin. Oha. Siz merak edin arkadaşlar. Biraz da size o manzarayı O göstereceğiz. fotoğraftaki manzarayı göreceğiz yukarıdan. Hadi inşallah. Güzel yere çıktık. Zirveye ulaştık. Şu anda inanılmaz bir rüzgar var. Engin çok gitme, orada kal. Tamam. Gökçe de aşağıdan bana bağırıyor. Çok gitme, orada kal, düşersin diye. Haklı da. Böyle bir manzaraya geldik arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Yani geldiğimizde hiç pişman olmadık. Ama şu arkamızdaki kuleye giremedik. Kuleye giriş 200 dinar. Yani yukarı çıkıp sadece bu aşağıdaki manzarayı göreceğiz. Zaten buradan da bütün manzarayı görebiliyorsunuz. Ve Zemun'u bitirdik sayılır. Yani bu kadar vaktimiz vardı, bu kadar gidebildik. Zaten bence başka bir şey yok. Tepeye çıktık. Tepesi de o manzarasıydı en önemli olarak görünen. Tam oraya çıktık. Güzel manzarası güzeldi. Sadece denizin rengi çok iğrençti. Hiç resimlerdeki gibi değildi. Evet. Gelmişken ama uzun bir vakit ayırabilirsiniz buraya. Eğer yürümeyi seviyorsanız bence Tatlı bol bol gezin. sokakları var değil mi? Bence çok tatlı. Ya. Ben gerçekten aşık oldum bu sokaklara. Minik minik yerler ve tarihi yerler hep. Güzeldi. Tabii Belgrad'ın merkeziyle burası çok farklıymış gerçekten. Yapılar falan aşırı farklı yani. Orada yapılar daha böyle heybetli, büyük, daha böyle klasik.
Burada Daha kasaba. daha kasaba gibi böyle köy, tatlı, tatil köyü gibi ama yine eski böyle yapılar. Güzel ara sokaklarda çok güzel barlar var, tatlı. Yani gezilebilir bence. Evet. Gelmişken niye gelinmesin buraya da? Aynen öyle. Yani bugünlük bu kadar arkadaşlar şimdilik. Şimdi biz evimize gidiyoruz ve oradan sonra zaten yine konuşuruz. Karşıya geçmeyecek miyiz? Karşıya geçeceğiz. Gel. O zaman koş koş. Koş 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 koş. Koş koş. Tamam. Nikola Tesla havaalanına geldik. Şimdi check-in için bekliyoruz. Burada bir yemek yeri var. Orada yemek yedik. Zaten tek bir yer var. Neydi adı? Adı Walter diye bir yer. Orada hamburger söyledik. Pek hamburgere benzemiyordu. Zaten koyarsın herhalde resmi. Evet, önümüzde kocaman bir köfte bifteği Köfte gibi. geldi yani. Çünkü böyle bir kocaman bir köfte yanında ekmek. Birleştiriyorsun hamburger oluyor ama tuhaf da. Köfte yemekten artık o kadar bıktım ki yani. Ama lezzetli de arkadaşlar, yani tadı kötü değildi. Benim hoşuma gitti çünkü yedim ve Gökçen'inkini de yedim birazcık. Evet. Oradan da İstiklal denilen caddeye gittik, yani Türklerin İstiklal dedikleri caddeye gittik. Caddede biraz yürüdük ve hediyelik eşyalar aldık, yani magnet falan aldık. Ailemize hediye götürmek için. Güzel anı olsun dedik. Ve ama oradan geçerken de Gökçen'in bir takip ettiği bir mağaza varmış. Ben tabii ki hiç bilmiyorum, kozmetik. Beni oraya soktu. Hayır, burada biz birkaç yere baktık fiyatlara. Genellikle Türkiye ile aynı yani, çok fark etmiyordu ama Kiko'ya baktım, öyle bir geçerken oraya da bir bakayım dedim. İyi ki bakmışım, tam yarı fiyatına yani her şey. Türkiye'de neyse yarı fiyatına. Oradan da bir şeyler aldık. Evet, iyi oldu ya. En azından Türkiye'de bana onun masrafını yapmayacak, bu yüzden sevinçliyim. Ama onun dışında çoğu şey hem Türkiye'de aynı hem de fiyatları yüksek. Apple'a örnek verirsek Türkiye'ye göre çok daha yüksek arkadaşlar. Yani 3-4 bin oynuyor. Bir de AVM tura attık. AVM'sine bakarız dedik. Bunun AVM'sinde İsveç ne diye onu? X-ray yok, şaşırdım ona. Valizlerle nasıl gireceğiz diye düşünüyordum. Kapıda X-ray cihazı yokmuş zaten, direkt giriyorsun. Gerçi Havaalanında da yok. aynı havalimanına da aynı şekilde girdik. Ve kısaca aslında arkadaşlar videomuzun sonuna doğru geldik. İnşallah izlerken keyif almışsınızdır. Biz bayağı yorulduk ve aslında keyifli 3 gün geçirdik dolu. Zaten tipimizden de anlaşılıyordu ne kadar yorulduğumuz. Hatta 4 gün geçirdik ya, değil mi? 4. gün gidiyoruz biz şu anda. Ay, bu 4. gün. Evet. Ayaklarımızın dermanı kalmadı. Gökçen'le ilgili tipimizden anlaşılıyor zaten. Yüzümüzden yorgun akıyor. Bir de ben faranjit oldum. Evet. Tuhaf bir ilaç aldı ya. Bu arada eczaneye gittik. Eczacıyla konuştu. Oradaki eczacıdan bunu aldı. İşte boğazım için yani. Ben sprey dedim ama yokmuş burada sprey. Bunu aldım. Buna da kaç para verdim? Bu da yine 500-600 dinar mı neydi? Ben 150 TL falan denk geliyor. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı olacak ve artık bundan sonra Gökçe'de yurt dışı planlarımız daha sık yapacağız. Çünkü ilk korkuyu, endişeyi yendik. Umarım daha güzel yerlerde tekrardan karşılaşacağız. Bu videoya da yorum atarsanız çok seviniriz. Aklınıza takılan bir şey olursa da yazın. Size en kısa sürede yardımcı olmaya çalışacağım. Ve kısaca Benim başka söylemek istediğim bir şey yok. Her şeyi söyledim zaten. o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.